Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle örgülerinizi süslemek için bir aksesuar öreceğiz. Tığ işi fiyonk çalışacağız. Yapılışı gerçekten çok kolay. İki farklı renkte ve iki farklı iple çalıştım arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz fiyongu %100 merserize ince iki renk iple ördüm. Bunu ise daha kalın bebe yünüyle ördüm arkadaşlar. İlmek sayıları ve tığ numarası aynı olmasına rağmen gördüğünüz gibi ipin yapısından dolayı boyutları biraz farklı oldu. Ayrıca daha büyük ya da küçük çalışmak isterseniz neler yapacağınızı videoda anlattım. Tek renk örmek isterseniz bir fark var arkadaşlar. Burada son sırada ikili trabzanların üzerine yarım trabzanlar çalıştım. Burada ise ikili trabzanları örmeyi sürdürdüm. Tek fark bu. Fiyonkların boyutunu da ölçerek göstermek istiyorum. Bu fiyongun eni 8,5 santimetre, boyu ise yaklaşık 7 santimetre, 7,5 santimetre. Bunların ise eni 7 santimetre, boyu ise 6 santimetre kadar. Örmek için de 5 numara 3 milimetrelik tığ kullandım. Bu iki fiyongu örmüş olduğum bir bebe tulumunu süslemek için kullanacağım arkadaşlar. Şu şekilde dikeceğim. Bundan sonraki videoda da tulumun yapılışını sizlerle paylaşacağım. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için çok değerli. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. 57 zincir çekerek başlıyorum. Çekmiş olduğum ilk zinciri de sayıyorum. Toplam 57 zincir çektim. İkinci zincire batıyorum. Bir ilmek alıp tığdaki ilmeğin içinden geçirip kaydırma yapıyorum. Daha sonra sırayla ilmeklere batıp iki sık iğne örüyorum. 1 2. Tığın başına doluyorum. Toplam 5 yarım trabzan öreceğim. 1 2 3 4 5. Şimdi bu bölümü öreceğim. Bunun için 5 adet sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Ana bölüme geçiş yapıyorum. Bir yarım trabzan örüyorum önce. Daha sonra sırayla ilmeklere batarak 28 adet ikili trabzan örüyorum. ...28 tane ikili trabzan ördüm. Bir yarım trabzan örüyorum. Tekrar 5 adet sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5. Bu tarafın aynısını yapıyoruz bu kenarda da. Şimdi yine 5 adet yarım trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5. 2 tane de sık iğne örüyorum. 1 2. Son zincire batıyorum. Bir kaydırma yaparak üst sırayı tamamlıyorum. Birebir aynı üst tarafı çalışacağız şimdi. Küçük bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Eğer daha büyük fiyonk örmek isterseniz bu aralıktaki ikili trabzan sayısını artırabilirsiniz. Aynı şekilde buradaki 5 adet yarım trabzanın sayısını da 1-2 adet artırarak büyütebilirsiniz arkadaşlar. Küçültmek isterseniz de aynı şekilde sayıları azaltacaksınız. Dikkat etmeniz gereken bir nokta, sık iğneden sonraki bölüm
Bu tarafta da aynı olmalı, eşit olabilmesi için. Şimdi üst sırayı örmeye başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu fazlalık ipi de araya alacağım. Aynı yere batıyorum. Bir kaydırma yaparak üst tura başlıyorum. Sık iğnenin karşısındaki ilmeğe batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane daha örüyorum. 2 sık iğne ördüm. Şimdi 5 adet yarım trabzan öreceğim. 1 2 3 4 5. Şimdi 5 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Bu tarafa geçtim. Bir yarım trabzan örüyorum. Bu yarım trabzandan sonra 28 tane ikili trabzan örelim. ...28 tane ikili trabzan ördüm. Bir yarım trabzan örüyorum. 5 tane de sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5. 5 adet yarım trabzan örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5. 2 tane de sık iğne örüyorum. 1 2. İlk baştaki kaydırmaya batıyorum. Bir kaydırma yaparak bu tarafı tamamladım. Şimdi ikinci tura başlayacağım. Bir zincir çekiyorum. İlk kaydırmaya batıp ilmek alıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçirip kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 kaydırma yaptım. Burada önceden örmüş olduğumuz 5 yarım trabzanın ilkine bir kaydırma yapmış oldum. 4 kaydırma oldu. Buraya da 4 tane sık iğne öreceğim. Yarım trabzan değil. Devam ediyorum. 1 2 3 4. Sık iğnelerin üzerine 5 tane kaydırma yapıp bu tarafa geçiyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Önceki sırada bir yarım trabzan örmüştük. Buraya bir sık iğne örüyorum. İkili trabzanların tepesine de yarım trabzanlar öreceğim. 28 tane yarım trabzan öreceğiz. Eğer siz iki renk çalışacaksanız bu şekilde öreceksiniz arkadaşlar. Eğer daha kalın iple ve tek renk örmek istiyorsanız buradaki son sırayı aynen ikinci sıra gibi örmeyi sürdürün arkadaşlar. Yani bir sık iğneden sonra bir yarım trabzan örün. Geri kalanları ikili trabzanlar şeklinde örün. Ben iki renk çalışacağım için yarım trabzanın üzerine bir sık iğne ördüm. Daha sonra ikili trabzanların üzerine yarım trabzanlar örerek devam ediyorum. 28 tane yarım trabzan öreceğim. ...28 tane yarım trabzan ördüm. Bir tane sık iğne örüyorum. 5 tane kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 5. 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3
4. Devam ediyorum. Kaydırma örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir zincir çekiyorum. Dönüş için çekmiş olduğum önceki sıranın zincirine batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Şimdi üst tarafı örmeye geçiyorum. İlk sık iğnenin ilmeğine batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. 2, 3, 4 kaydırmadan sonra 4 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar burada 5 tane kaydırma örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sık iğne örüyorum. 28 tane yarım trabzan örüyorum. 28 tane yarım trabzan ördüm. Bir sık iğne örüyorum. 5 tane kaydırma örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Kaydırma örerek köşeye kadar devam ediyorum. 1, 2, 3, bir de dönüş için örmüş olduğum zincire batıyorum. Bir kaydırma örüyorum. Beyaz iple öreceğim sıraları tamamladım. Bir zincir çekip ipi kesiyorum. İpi arka tarafta gizleyeceğim. Şimdi pudra rengi ipe geçiş yapıyorum. Beyaz ipi kestiğim yerden tekrar ipi geçireceğim buraya. Düğüm atıyorum, sabitliyorum. Aynı yere batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Kaydırmaların üzerine batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçirip kaydırma yapıyorum. Bu kaydırma ilmeklerinin arka kanatlarına batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Devam edeceğim. Başladığım yere kadar geleceğim. Başladığım ilmeğe de batıyorum. Kaydırma yapıyorum. İpi kesiyorum. İlmeğin içerisinden çıkartıyorum. Bir iğneye ipi geçiriyorum. İlk ilmeğe arka taraftan batıyorum. İlmeğin her iki kanadına da battım. İpi çekiyorum. İpin çıktığı ilmeğe tekrar üstten batıyorum. Burada bir ilmek oluşturuyorum. Daha sonra arka tarafta sabitleyip ilmekler arasında ipi gizliyorum. Şu şekilde ipleri gizledim. İkiye katlıyorum. Şöyle bu boğumlar üst üste gelecek şekilde şöyle katladıktan sonra büzüyorum. İp dolayarak bağlıyorum. İyice sıkıştırıyorum. Bu kadar yeterli. İpi kesiyorum. Biraz uzun tutuyorum. Dikmek için kullanacağım. Arka tarafta sıkıca bağlıyorum.
Düzeltiyorum. Fiyongun örme işlemini tamamladım. Burada bırakmış olduğum iplere iğneyi geçirip istediğimiz yerde dikerek kullanabiliriz arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.